Merhaba arkadaşlar. Bulunabilir malzemeli ama çok etkili, daha beyaz olmanızı sağlayacak olan ama aynı zamanda gözaltı morlukları ve kırışıklıklarınızı, lekelerinizi giderecek, gözeneklerinizi sıkılaştıracak olan çok güzel, benim çok sevdiğim bir maske tarifiyle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, aloe vera yapraklarından bir tanesine kıyıyorum. Dik bir şekilde bardağıma alıyorum ve bunu 15-20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bakın, o fazla sarı sıvısı, lateks içeren, alerji yapacak olan sıvıyı bu şekilde atıyorum. Yıkadım yaprağımı, istersem içerisindeki o jeli bu şekilde sıkıştırma yaparak İçerisinden çıkartabilirim. Mucizevi bir bitki, ben çok seviyorum. İster bu şekilde çıkartın, isterseniz yan kısımlarından o dikenli dokuyu atıp çıkartın. O arada da ne yapın? Kanala abone olup bildirimleri açın ve yukarıdaki o 3 noktalı kısımdan altyazılar sekmesinden dilediğiniz dili seçerek izlemeye devam edin. Şimdi o jeli almaya devam ediyorum. İşte bu şekilde bıçağın arka kısmıyla da jeli çıkartabilirsiniz veya bir kaşık yardımıyla çıkartabilirsiniz. Birçok maskede ve kremde kullanabileceğiniz iyileştirici, tahrişleri gideren, yanıkları önleyen, cildinize elastikiyet kazandıran süper bir bitki. Yapraklarını da çıkarttıktan sonra atmayın arkadaşlar. Atın buzdolabına. Onu bir hafta kullanabilirsiniz. Bakın, bu şekilde jelini işte birkaç dakika içerisinde çıkartıyorum. İsraf etmeyin. Hemen o ellerinizde kalan fazlalıkları tabii ki elinize, yüzünüze sürebilirsiniz bu şekilde. El bakımını da yapmayı ihmal etmeyin. İşte jelimi aldım. Şimdi geçiyorum diğer bir malzemeye. Pirinç arkadaşlar. Ben böyle bir karıştırıcı kullanıyorum. 2 yemek kaşığı ölçüsünde pirinci karıştırıcıma, robotuma attım ve onu un haline getireceğim. Pirinç unu diyorsanız ki bizde böyle bir robot yok, ben bunu un haline getiremem, direkt pirinç unu kullanabilir miyim? Evet, o da olur ama bu çok daha güzel olur. Şimdi limon kullanıyorum. Limonun da cildime aydınlatıcı etkisini kullanacağım. Sivilcelerimi gidermesini, lekelerimi açmasını sağlayacağım. Aloe vera jelimin üzerine limonu koydum. İsterseniz çatalla bu şekilde ezin ya da isterseniz gene karıştırıcıya bu şekilde aktarın. Ben net görün diye tabakta yapıyorum. Şimdi o elde ettiğim pirinç unundan karıştırıcıma aktarıyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı ölçüsünde pirinç unu ilave ettim aloe vera ve limon karışımıma. Şimdi üzüm çekirdeği yağı ilave ediyorum arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı da üzüm çekirdeği yağı, gözaltımıza da kullanacağız. İşte o yüzden çok seviyorum. Tüm yüzümüze kullanacağız. Gliserin, hem lekelerimizi açacağız hem cildimizin ihtiyaç duyduğu o nemi vereceğiz. Yani biz beyazlarken bakımımızı da yapacağız. Yarım tatlı kaşığı da gliserin ekliyorum. Dediğim gibi çatalla da bunları bir güzel karıştırarak homojen bir karışım elde edebilirsiniz ama böyle daha hızlı, pratik oluyor. İşte hepsini karıştırdım. Tarifim hazır. Çok fazla ölçülerde yapmayı tercih etmiyorum ben. Hep böyle az az, taze taze, güzel güzel yapmayı tercih ediyorum. Siz de öyle yaparsanız etkilerin daha fazla olduğunu göreceksiniz. Küçük bir kaba dolduruyorum. Tabii dayanamayıp hemen ellerimde deniyorum. Bakın, hem ölü deriyi atacağız, beyazlayacağız, hem de o gerekli nemi vereceğiz. Yani maskeyi çıkarttıktan sonra tekrar bir krem sürme ihtiyacı bile duymayacaksınız. O kadar güzel. Bu şekilde ellerime sürdüm arkadaşlar. Ben 30 dakika bekletiyorum bu maskeyi. Bakın, yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu görüyorsunuz. Sildikten sonra da o neme doymuş, aydınlanmış his hala devam ediyor. O kadar güzel geldi ki cildime, istiyorum ki sevdiğim herkes kullansın. Her zamanki gibi temiz cildime maskeyi masaj yaparak uyguluyorum. Akşamları yapmaya özen gösteriyorum. Neden? Çünkü içerisine limon ekledik. Güneşe maruz bırakırsak cildimizi yan etkiler oluşabilir. Hassassa cildimiz, kızarıklıklar olabilir. O yüzden akşam yapıyoruz.
Öyle güzel malzemeler kullandık ki tüm cilt tiplerine uygun hale getirdik. Ama tabii ki tüm maske ve kremlerde olduğu gibi önce küçük bir test yapmanızı tavsiye ediyorum. Göz altlarıma da bakın kullanıyorum. Cilt tonumu, cilt rengimi eşitleyeceğim. Yaşlanma karşıtı bir maske yapıyorum. Cildimi sıkılaştıracağım. Çok daha pürüzsüz hale getireceğim. Güneş lekeleriniz varsa da kullanın arkadaşlar. Bakın 30 dakika beklettikten sonra ölü deriye atıyorum. Böyle nazikçe peeling yapıyorum. Soyuyorum yani cildinden o maskeyi. Eğer çok hassassa cildiniz bu aşamayı atlayabilirsiniz. Ama dayanırım diyorsanız öyle güzel atıyorsunuz ki o kiri, pisi, ölü deriyi, hücrelerimizi yeniliyoruz. Sonra yüzümüzü bir güzel yıkıyoruz. Önce ılık sonra soğuk suyla. Buradaki suyun akışını görün istedim. Cildinizden kayıyor, akıyor. İlk uygulamada bile tertemiz oluyor, aydınlanıyor, yumuşuyor, beyazlıyor cildiniz arkadaşlar. Çok seveceğinize gerçekten inanıyorum bu maskeyi. Işıl ışıl, pırıl pırıl yapıyor. Nazikçe sonra kuruluyorum ve sonrasında krem sürmüyorum. Ona bile ihtiyaç duymuyorum bu maske sonrasında. Tüm bakımları tek bir maskeyle yapmış oldum. İşte bu kadarcığı yetiyor arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Sonra tekrar kullanabilirsiniz. Anında beyazlığı, o tazeliği siz de hissedeceksiniz. 2 güne bir sürebilirsiniz bu maskeyi. O kadar güzel bir maske yaptık ki. Umarım siz de kullanır, fayda görürsünüz. Buraya videolar bırakıyorum. Dilerseniz de onları izlemeye devam edin. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.